Herkese yeniden merhabalar sevgili fotoğraf dostları. Aslında benim gibi her gün fotoğraf çeken insanlar ya da dünyaya kadrajdan bakmaya alışmış olan kişiler aslında çektiği fotoğraflarla bir günlük tutuyor adeta. Görsel bu günlük aynı zamanda geleceğe bırakılacak da görsel bir miras bana göre. Onun için ben de İstanbul'da değişik semtlerde yaptığım fotoğraf çekimlerini hem size göstermek hem de tuttuğum bu günlüğü sizle paylaşmak istiyorum. Bu bölümden itibaren İstanbul Fotoğraf Günlükleri serisine başlayacağız. Sizler de devamını isterseniz buna devam edeceğiz. O zaman hazırsanız bakalım günlüğümüzü tutmaya İstanbul'un neresinden başlayacağız? İstanbul bana göre fotoğrafın başkentidir. Hep şunu söylerim, İstanbul'da fotoğraf çekemeyen kimse aslında dünyanın hiçbir yerinde de fotoğraf çekemez. Çünkü bu şehirde her köşe başı yeni bir kadrajdır. Her sokak başka bir hikayeye açılır. Yüzyıllardır sanatçılara, şairlere, ressamlara ilham veren de bu çok katmanlı yapısıdır bence. Bazen eski yeninin üstüne biner, bazen de yeni eskinin izlerini taşır ve tam da bu karşılaşmada fotoğrafçının gözü için eşsiz bir ortak nokta ortaya çıkar. Osmanlı döneminde İstanbul'a farklı isimler verilmiştir ama bunlardan beni en çok etkileyen isim Asitane ismidir. Yani Asitane kapı ve eşik manalarına gelir. İşte bu şehir hala farklı kültürlerin, inançların ve hayatların kapısı olmayı sürdürüyor. İşte ben de bu fotoğraf günlüklerinde sizlerle beraber o kapıdan içeri girip her defasında başka bir İstanbul sayfasını açmak istiyorum. Bugünkü günlüğümüzü İstanbul'un vazgeçilmez simgelerinden olan Galata Köprüsü'nde yazacağız. Galata Köprüsü tarih boyunca 5 kez yeniden yapılmış. 1992 yılında büyük bir yangın sonucu yandıktan sonra 1994'te yeniden yapılarak bugünkü halini aldı. Açılır kapanır yapısıyla ve üzerinden tramvay geçen dünyada nadir görülen köprülerden biri olmasıyla da dikkat çeker. Ama Galata Köprüsü sadece bir mühendislik yapısı değildir. İki yakayı Eminönü ile Karaköy'ü yani şehrin iki önemli ticaret merkezini birbirine bağlayan bir geçittir. Ünlü İtalyan yazar Edmondo de Amicis 1870'lerde İstanbul'a geldiğinde bu köprüden büyük bir heyecanla bahseder. Onun kaleme aldığı İstanbul kitabı bu şehir üzerine yazılmış en güzel eserlerden bir tanesidir. Rahmetli hocamız Profesör Beynun Akyavaş'ın Türkçe'ye çevirdiği bu kitapta benim de bir katkım olmuştu. Gravürlerin özellikle yeniden gün yüzüne çıkmasına vesile olmuştum. Amicis bu kitapta diyor ki İstanbul halkını tanımak isteyen Galata Köprüsü'nün üstüne çıkmalıdır. Gerçekten de o gün olduğu gibi bugün de toplumun her kesimini burada görmek mümkün. Zengin, fakir, genç, yaşlı, balık tutanlar, aceleyle koşuşturanlar, manzaraya dalıp gidenler hepsini burada görmek mümkün. Artık Eminönü tarafından köprüye adım atıyorum. İlk karşıma çıkan manzara tabii ki vazgeçilmez olan oltalarını atmış balıkçılar. O sırada köprü üstünde bir dede torununa balık tutmayı öğretiyor. Oltanın ucunda balık yok ama sabır, sevgi ve geçmişten geleceğe aktarılan bir şehir hatırası var. İstanbul'un büyüsü her karede işte böyle gizli. Balığın bol olduğu mevsimlerde burası daha da canlıdır. Sabırla bekleyen yüzler, oltaların ahengi ve balıkların gümüş gibi parlayan gövdeleri fotoğraf için harika anlar oluşturabiliyor. Ben balıkçıların kovalarını takip ederken küçük bir çocuk Enes yanıma gelerek ne çekiyorsun diye sordu.
Ben de gülümseyerek aslında seni arıyordum dedim. O an yüzündeki sıcacık gülümseme günün en samimi portresine dönüştü. Köprünün ortasına doğru geldiğimde arkamda tüm ihtişamıyla Yeni Cami yükseliyor. Karşı tarafta ise vazgeçilmez arka planımız var, Galata Kulesi. Her ikisi de bu şehrin sessiz tarihi tanıklarıdır. Yıllar boyunca sayısız fotoğrafçı bu manzarayı kadrajına aldı. Belki de en çok Aragüler'in fotoğraflarında gördük bu köprüyü. Onun İstanbul'a tanıklık eden karelerinde Galata Köprüsü hep başroldeydi. Bu sırada bir gelin ve damat Haliç manzarasına karşı güneş gözlükleriyle poz veriyor. Onların mutluluk dolu anına ben de sessiz bir tanık olarak fotoğraf makinemle ortak oldum. Galata Köprüsü'nde bir balıkçının oltasının başında bekleyişini gördüğümde kendi bekleyişimle hemen bağ kurarım. Çünkü o oltasına takılacak olan kısmetini bekler, ben de kadrajıma düşecek kısmetimi yani anı beklerim. Bazen köprünün üstünde kimse yokken bir detayını gökyüzündeki martıların dansıyla birlikte fotoğraflıyorum. İnsan kalabalığı çekildiğinde köprü de martılarla nefes alıyor. Galata Köprüsü'nün üstü hayatın ritmini yakalamak için çok güzeldir ama köprünün altı sanki fotoğrafçılar için özel tasarlanmış gizli bir atölye gibidir. Köprünün altındaki gölgeler adeta dans ediyor. İnsanların kendisi değil duvarlara yansıyan gölgeleri dikkatimi çekiyor. Gölgeler yan yana dizilmiş adeta birer hikaye yazıyor. Köprünün altındaki merdivenler karanlık ile aydınlığı buluşturur. Yani kontrastı. İşte bu birleşmeye katacağınız insan hikayeleri anında devleşir. Bazen yalnızca ışık oyunları, duvara düşen gölgeler bile bir hikayeyi yazmaya yeter. İşte ben bu yüzden akşama doğru yani gün ışığı yumuşadığında burada çalışmayı seviyorum. Çünkü köprünün altında sayısız doğal çerçeve ve grafik öğeler sizi bekliyor. Bir tarafta Yeni Cami, diğer tarafta Galata Kulesi. Onların altında duran, onları seyreden insanlar da kadrajınızı tamamlıyor. Ve işte o anda sıradan bir an büyük bir fotoğraf hikayesine dönüşüveriyor. Alt katta seyir noktasında kısa bir mola veriyorum. Denizi seyretmek hem gözlerimi hem de zihnimi dinlendiriyor. Mola sırasında çektiğim fotoğraflara hemen bakıp silip silmeyeceğime karar vermem. Hem pil tasarrufu sağlar bu hem de fotoğrafın biraz demlenmesi gerektiğine inanırım. Ertesi gün başka bir zihinle bakarım. Çoğu zaman en değerli kare o anda ortaya çıkar. Merdivenleri ağır ağır çıkarken geriye bakmak bazen gelen anın bir habercisidir. Merdivenlere vuran gölgelerin derinliği, diğer taraftaki oval çerçeveye oturacak bir insan silüeti, işte bunlar birleştiğinde masalsı bir Galata sahnesi ortaya çıkar. ...20'li yaşlarımdayken bu merdivenleri daha hızlı çıktığım kesin. Ama şimdi yavaşlamanın fotoğrafçılığıma kattığını çok daha iyi anlıyorum. Çünkü yavaşlamak aslında hayatı dışarıdan gözlemlemek, hikayeleri yakalamak için gerekliymiş. Köprünün altında merdivenler arasında seyir noktaları vardır. İşte bu noktalar fotoğrafçının hikayeyi beklemesi için tasarlanmıştır adeta. Işığı, gölgeleri ve merdivenlerin başına yerleşecek olan lekeleri sabırla beklemek için. Ve bugün Galata Köprüsü'nde bir kez daha fark ediyorum ki yarın yine buraya gelsem fotoğraf günlüğümü bambaşka karelerle doldurabilirim. Çünkü burası her an yaşıyor ve her an değişiyor. Artık Karaköy'e doğru ilerliyoruz. Galata Köprüsü'nün sonundaki bir yükseltiden bakınca arka planda Yeni Cami ve Ayasofya silüetleri kadrajınıza giriyor. Aynı zamanda bu noktadan köprünün altına girip çıkan kalabalığı üst açıdan görebiliyorsunuz. İnsanların ritmi, şehrin enerjisi burada bir bütün olarak gözükebiliyor. Artık gün batımına doğru Karaköy iskelesine geçiyoruz ve Karşıyaka'yı izliyoruz. Altın saat ışığı binaların silüetlerini ve denizin üzerindeki yansımaları büyüleyici bir şekilde kadrajınıza taşıyor.
Akşam vapurunda İstanbul'un bu ritmi ve ışığıyla bugünkü fotoğraf günlüğümde neler yakaladığımı düşünüyorum. Galata Köprüsü'nün kalabalığı, ritmi, merdivenlerdeki gölgeler, ışıkla oynayan silüetler, martılar ve denizin huzuru. İşte burada bu kadim şehrin ritmini hissederek bugünkü günlüğümüzü kapatıyoruz. Bir sonraki günlüğümüzde İstanbul'un hangi köşesine gideceğiz, orada neler keşfedeceğiz hep beraber göreceğiz. Şimdilik hoşça kalın.